So good morning and thank you Günaydın for inviting me to ve this beni workshop. bu çalıştaya davet ettiğiniz için teşekkür I've ederim. shared my presentation. I hope you can Aa, see it. So Şu anda paylaştım sunumumu. I'm going to talk about rainwater harvesting in Australia. Ben Avustralya'da yağmur suyu We've got a hasatından long history, bahsedeceğim. recent history of harvesting rainwater, Aslında çok büyük bir and geçmişimiz, uzun bir geçmişimiz var Avustralya'da bu and there bağlamda. are many lessons that we've learned Ve along the way. I birçok worked on. da ders I'm a aldık system scientist, açıkçası but bu I yol worked on rainwater içerisinde. Ben harvesting as part of the system uzun süre during boyunca my bu PhD. sistemler üzerinde çalıştım ve aslında So doktoramı da bu sistemler üzerinde in Australia, the gerçekleştirdim. rainwater Avustralya'da supply, rainwater is Australia's second largest yağmur source of suyu water for en residential uses. en More than sıklıkla kullanılan 300 billion litres of ikinci rainwater is used every konut year, so it's a very significant konutlarda source of water. kullanılan It's sular the main source of olarak water for kullanılıyor. rural households. Kırsalda It's also part of kullanılıyor, dual water aynı supply, zamanda utility and local rainwater supply in many urban yerel, households. özellikle şehirdeki More than içerisinde de nearly 3 kullanılıyor. million Aynı zamanda Australians 3 drink milyon rainwater, and Avustralyalı 7 million yağmur Australians out of our suyu population of 29 içiyorlar. million 27 use milyonluk bir rainwater for some popülasyon of their water yağmur needs. suyunu About 10% of kullanmakta. commercial and industry %10'u properties also ticari use ve rainwater. sanayide For kullanılıyor. example, Ticaret ve nurseries, sanayide breweries, kullanılıyor. paint lines, cleaning, Ve and temizlik so on. alanında kullanılıyor ve Our farklı rainwater farklı alanlarda industry makes a kullanılıyor ve significant yağmur contribution to suyu Australian endüstrisi society. zaten The Avustralya current toplumuna value büyük of bir katkısı the bulunuyor. rainwater industry is the present value is around 30 billion Australian dollars. That's Ve a net present dolayısıyla da value to gerçekten şu 2050. anda Its annual revenue is of the order of just gelirimiz under $2 billion, 2 and milyar Australian doların and the industry altında employs ve directly and Avustralya indirectly more endüstrisi than doğrudan ve dolaylı bir 6,800 şekilde people. It's important to recognize that rainwater harvesting 6.800 from building roofs is different to stormwater harvesting from miktarda non-roof metreküp surfaces. miktarda kullanımda They bulunuyor. encounter different Şimdi quality and different farklı management kalite paradigms, ve which I'll talk about. farklı yönetim paradigmaları This slide bulunuyor ve here burada is an bu gördüğümüz overview of slide our Australian urban water security, Avustralya'nın şehir demographics and suyu economics, güvenliği, and it's worth demografisi ve putting this up. ekonomisini gösteriyor. We've got Ve bunu our continent has a highly variable kıtamızda çok climate, both değişken in bir space and iklim time. So this graph silsilesi is bulunmaktadır. Bu probably grafik quite useful for the last oldukça 2 faydalıdır. decades of our Özellikle urban son water systems. 20 The seneden dark beri su blue sistemlerimizin line nasıl on olduğunu this gösteriyor. graph Koyu is our mavi total lacivert cumulative urban water use kümülatif across su the country. kullanımını You can gösteriyor bütün see in the middle ülkede of the graph that ve there's grafiğin significant downturn ortasında in urban water use due yıllar to our millennium içerisinde drought, which went for gördüğümüz bir well over a kuraklığın decade. da But you can see, in göstermekte. spite of very large population Fakat growth, çok büyük bir nüfussal artışa rağmen total urban water use is toplam virtually yağmur unchanged. suyu However, kullanımı the red line here, çok büyük bir the değişim utility göstermemekle tariffs, beraber yine de people tarifeler using water have bağlamında increased baktığımız substantially zaman bunların ne kadar in fazla bir response to şekilde the very yükseldiğini large increases in görebiliyoruz. costs Özellikle of our urban maliyetler water system. konusunda su sistemlerimiz üzerinde And bir just for maliyet comparison, oluşturduğunu görüyoruz. I've compared that to our Ve non-farm gross domestic product. bunu So you can see the alttaki real mavi growth hatta gerçek büyüme in terms of our görüyoruz. economic growth. So it's important Ekonomik büyümeyi issues görüyoruz. here. So across our Önemli bir takım nation, meseleler serviced var population, the ve population artan supplied by bir utilities nüfus increased by söz 60%. konusu But our total ve urban water use has been toplam stable. o anlamda kullanımda stabil Tariffs have görünüyor. increased by 93%, our costs Tarifelerde 154%, tarifeler which is higher arttı than bu our zaman içerisinde gross domestic product. ve bu da So our per capita water use has
reduced, kişi but our başına su population costs tüketimi, and tariffs have increased at a greater rate than maliyeler our ve economic growth. maliyetler tabii ki bu This is ekonomik because of the büyümeyle beraber challenges of arttı a ve bu tür variable climate, zorluklarla karşı like yours in karşıyayız şu Turkey, anda. and for managing Türkiye'de ve a rapidly baktığımız changing zaman climate. burada da yine aynı şekilde Avustralya'da olduğu gibi This Türkiye'de de iklim slide is değişikliğinde bir takım etkilerini a look at görebiliyoruz. our two biggest Şimdi cities. en büyük Both şehirleri cities now have the görüyoruz. order of 5 to Ve 6 burada million yaklaşık olarak people. 5-6 milyon kişi I'll talk to yaşıyor the graphs. I'll Melbourne'da. start with Melbourne, Grafiklere which is our Melbourne'e southern başlıyorum. city. Güneyde, Temporal Avustralya'nın climate. güneyinde bulunuyor. It's the blue line again is the total Ve water use of the mavi city, and as you can see during the millennium drought, sudaki very large reduction in water yağmur use. suyunun miktarını gösteriyor. Interestingly, Yine burada çok büyük bir düşüş the olduğunu, zira the kuraklık urban olduğunu görebiliyoruz. rainfall Ama did yani şehir not yağışına decline baktığımız very zaman burada bir much. düşüş pek Um, olmadığını görüyoruz ilginç bir the şekilde. costs Maliyetlerin ise that the tariffs paid by residents in Sydney increased quite dramatically in response yani to burada the aslında infrastructure Sydney'e needed to get kıyasla through baktığımız zaman Melbourne'da çok daha düşük olduğunu the görüyoruz. drought, and obviously Ama Melbourne çok has daha rapid fazla olduğunu görüyoruz. population growth. Zira But if we go down to the popülasyonun, graph below, nüfusun the pie chart, artması ve aynı zamanda it's bu showing kuraklığın that çok yoğun hissedilmesi more than sonucunda meydana 30% gelen bir of durum bu. our urban %30 water supply in oranındaki Australia şehir or suyu in Melbourne tedariği comes from other sources. Melbourne'da Nearly 14% of that is from water efficiency, which is WEA. Nearly 10% is from rainwater WBI'dan harvesting, geliyor. and stormwater %10'u harvesting is another yine 5%. hasattan If we geliyor. look at Sydney, Eğer which is Sydney'ye a bakacak more olursak daha temporal to subtropical climate now, alt tropik large iklime daha population yakın growth bir again. bölge burası. Yine The büyük dark bir blue nüfus line artışı shows oluyor. Bu a very large lacivert renkli hat drawdown burada in water gerçekten use over de a su decade. kullanımında 10 yıllar But again, no içerisindeki growth kullanımını in total water use for the görebiliyoruz. city Toplam over 2 kullanımını decades. görüyoruz. Bu son 20 yılda Again, şehir içerisinde highly yine variable, but çok very değişkenlik high rainfall in the göstermekte inland area, ve bölgesel and olarak very strong burada increase çeşitli in urban yağmur tariffs yağışlar oluyor to ve respond to drought tarifeler de costs. buna Again, göre in tabii that ki city, water yansıyor. efficiency, Şimdi Sydney'deki water yağmur conservation is a very large etkinliği ve proportion aynı of the zamanda da supply. kültivasyon Rainwater da burada harvesting su is nearly için en fazla 13% of kullanılan, supply. tarımda da çok fazla We've kullanılıyor. had some Burada su utility ve aynı reuse, zamanda about da 5%, yeniden kullanımlar söz and konusu %5 just under oranında ve bizler 70% yine %70 is the utility oranında. supply. So we've had strong urban Ee, growth, decline in urban demands for utility supply, Özellikle de real yam, increases in consumer bills, what they pay. biz burada özellikle de However, giderler üzerine we çok have fazla shown strong sular resilience during drought, su which was kullanmak zorunda provided by local solutions and kullanıyoruz. Aynı conservation. zamanda tabii ki So we kuraklıkla often talk bağlantılı about olarak da buna çok büyük bir maybe hassasiyet rainwater göstermek zorundayız. harvesting won't work during a drought. We have to consider that it does still rain in cities at different times, Ve which actually farklı takes the heat off. zamanlarda So farklı water security, we dönemsel experience some urban rainfall during değişkenlikler drought, görüyoruz. and more than 30% of urban water supply is from alternative and community sources. And water efficiency was very Ve su important to etkinliği the tabii ki bu resilience of our anlamda two largest özellikle de cities. şehirlerin dirençliliği anlamında son derece önemli. The earlier Zira burada speakers talked kullanılan about birçok aslında legislation and su ve regulation. So yapılan we su elektrik have a için number of kullanılıyor different ve diğer sources of giderler için water, but kullanılıyor. the two Farklı su major kullanım sources of biçimleri one is var ama centralized özellikle de and yasal olarak utility and government baktığımız zaman owned, and özellikle one elektrik ve devlet tarafından decentralized, kullanılan ve spatially desentralize bir su disaggregated kullanımı var. from Bunlar daha community sources ziyade mostly. And we toplumlar have a için toplumlar tarafından kullanılan iki multi-level ayrı governance system. It's a hierarchy of sistemimiz var. federal, Aslında federal bir state and local sistem, governments. There's no devlet ve restriction yerel idareler bulunuyor rainwater harvesting for any use Avustralya'da. on private property. Burada özel Health sektörde bu departments do kullanılmıyor. provide advice on the Fakat use of yani özel rainwater where sektör there's a burada utility supply, suyu and they recommend su using tedariğinde utility bulunmaz. supply for Ziyade drinking and yerel cooking idare ve in urban yerel areas devlet with bunu a utility yapıyor. supply. If there's no utility supply, you've got rainwater. So
local government requires a planning Yerel permit idare for a bir larger rainwater planlama storages yapıyor. on urban Yağmur properties. suyunun Rainwater harvesting is also toplanmasıyla subject to ilintili guidelines olarak and ve aynı standards zamanda buna bağlı olarak da with kılavuzlar ve different levels of standartlar bulunuyor. requirement. Farklı seviyelerde yapılması gereken And these hususlar particularly apply bulunmakta. to non-private Bunlar uses of da rainwater. yine özel Australian sektör governments also have kuruluşlarının mandated olmadığı and bir şekilde encouraged urban yapılıyor. rainwater harvesting for drought security and to protect environments Daha ziyade bir taraftan da in tabii ki different çevreyi ways in different korumanın states and local governments. For farklı example, yöntemleri de göz subsidies, building and önünde planning bulunduruluyor ve buna regulations are bağlı used to olarak da özellikle inşaat incentivize and alanında encourage daha use of çevreye rainwater uyumlu for non-drinking binaların uses, yapılması outdoor toilet, bağlamında laundry and suyun hot doğru water uses kullanılacağı bir takım in most binalarda locations. sübvansiyonlar The uygulamakta unusual devlet. situation in the Ve city of Sydney and şehirlerde, across New Sydney'de South ve aynı Wales is the zamanda basic bütün state bu bölge environmental etrafında planning policy, bir which was planlama legislated politikası bulunuyor ve bunun since 2004 to yasalar reduce water and energy demands by 2004'ten bu 40% yana in su ve residential elektrik buildings. So this is a yasası planning etrafında policy that is oluşturulmuştur ve bu quite bir different planlama to politikasıdır. water policy. And Su the planning politikasına aslında policy is farklıdır. enacting Planlama politikası saving water içerisinde and su energy. tasarrufunda So a large bulunuluyor proportion of the ve water daha target is yüksek currently met by miktardaki rainwater oran harvesting. ise yine So yağmur this suyu journey, I was one of the yağmur suyu instigators of the basic hasatıyla policy. yapılıyor. Ve burada temel This journey is met politikalarımız with bulunuyor ve aynı zamanda da bununla bağlı many olarak da bazı opportunities, many fırsatlar ve challenges, and aynı I list zamanda some of them zorluklarla here karşı for karşıya you. kalıyoruz. Bunların bir On kısmını the aslında burada opportunity size side, dizdim, sıraladım. speakers have already talked about this. There's Fırsatlar opportunity to ise improve the security, performance of water supplies, su manage güvenliğinin stormwater korunması runoff, reduce sewage ve overflow yağmur events, suyunun because yönetilmesiyle ilintili when you're olarak designing a herhangi bir sewage sıkıntının plant, you're using a wet yaşanmaması weather veya da bir factor, which kesintinin is rainwater and olmaması stormwater, that's driving the design of your sewage system. Mitigate minor flooding, improve the health of waterways, reduce the Buradaki energy aynı intensity of zamanda küçük utility çaplı water supply and sewage e, treatment, su defer and sellerinin avoid building önlenmesi centralized için infrastructure, and decrease the cost buradaki of water and merkezi stormwater management. yapı Now, üzerindeki yükü however, azaltmak on the other için side, ve maliyetleri düşürmek için the kullanılabiliyor. greatest Tabii challenge ki is multi-level governance, öteki noktada working out who en does büyük what zorluk tabii and ki how these işbirliğini kurmak, organizations and kimin neden communities sorumlu olduğunu collaborate. bulmak, And hem that's toplumları still hem kurumların ongoing in işbirliğini sağlamak. Australia. Bu da Rainwater Avustralya'da hala harvesting is gelişmekte different olan from bir şey. centralized and average water utility Merkezi network or water su quality design. şebekesinden ayrı bir şekilde It's often çalışıyor confused, but it is different. You yağmur need suyu. distributed analysis of water Dolayısıyla resources that includes spatial solutions like işbirliğinin rainwater kurulması harvesting zorunlu tabii ki. Burada and water conservation and so on, because all of these things work together from the bottom up, bu from the small scale to the big scale. küçük And this is çaptan not how şebeke we're boyuna trained kadar around utility supply birlikte bir and town işbirliğinin planning. kurulması So lazım. it's Dolayısıyla actually a burada new aslında thinking. su şebekeleri oluşturulurken You düşünülmüş have to bir şey değil. overcome Dolayısıyla birçok perceptions şeyi versus yeniden the reality düşünmemiz of water lazım quality and health. ve I'll talk about algılarımızı that in my next slides. gerçeklikle It karşılaştırmamız requires lazım. skills that are relevant to rainwater Burada harvesting. There is potential for increased costs if you don't get the construction and eğer implementation and buradaki planning correct. inşaları ve uygulamaları There's doğru bir şekilde perceived, in my view, yapmadığınız noktada incorrect maliyetlerin çok yükselmesi mümkün. conversations about competition with monopoly supply of Aynı water from zamanda our buradaki institutions. su tedarikçilerinin The big and monopolisiyle karşı ongoing karşıya discussion kalabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu since konuda the 1800s in Australia and 1800'lerden bu since yana earlier olan times elsewhere is tartışmalar water quality and health issues. su kalitesi You ve know, I'm a sağlık tabii ki. Burada scientist and I review for ben de journals bir and bilim adamıyım I ve always buradaki see speculation about poor makaleleri, rainwater supply paylaşımları based on various çok takip assumptions. ediyorum ve birçok farklı Even in varsayım peer-reviewed yapılıyor journals, yağmur suyunun kalitesiyle and ilgili olarak. speculation about what the health outcomes might be. Ve bu So noktadaki I urge you to look very sağlık closely at this. sonuçlarının neler So in olabileceğiyle Australia, ilgili as I said before, bir nearly yapı 3 var. million Daha önce Australians de rely dediğim on gibi so-called untreated rainwater for drinking purposes. içme Nearly suyu 7 million olarak Australians use kullanılması rainwater için supplies for bir some işlemden use. geçmemiş There's yağmur no suyunun evidence kullanılmasıyla of ilgili widespread health impacts sorular or var ama burada dynamics. sağlık konusunda etkisi And in olduğu fact, anlamında
çok büyük bir extensive kanıt yok ve epidemiology research, the health surveys, epidemioloji araştırmalarına has baktığımız demonstrated zaman repeatedly that gastrointestinal symptoms, for example, were significantly less in rainwater compared to drinking chlorinated and filtered public herhangi bir rainwater, gastro problemlerin aslında not yağmur appreciable suyunda for çok daha households az bir drinking seviyede untreated olduğunu rainwater görüyoruz compared ve to treated rainwater. Very similar results for most health research into rainwater harvesting benzer in Australia. sonuçların There's a Avustralya'da greater şebeke suyuna prevalence of health kıyasla yani yağmur outbreaks suyunda daha that fazla are bir reported at least sağlık for utility sıkıntısı ortaya water. çıktı, görülmüş durumda değil. But when we say untreated for Ama burada bir rainwater, we have işlemden to consider geçmemiş that when derken people are şunu da saying düşünmemiz untreated, they're lazım. thinking utility water treatment plant. Rainwater has İşlenmemiş its su own dendiği zaman treatment process that's quite different to kendi utility water şebeke treatment sularını plants. düşünebiliyor insanlar. So Buradaki there's a strong disconnect with many water industry publications that report birçok poor rainwater quality with the paylaşımda lack of aslında poor health outcomes in Australia. And Australia has many rainwater users. These differences are probably Avustralya'daki explained by the rainwater treatment train, sampling locations in monitoring, örnek alma assumptions of the lokasyonlarının different rainwater treatment ve mechanisms. Some things I will note, and I belirli see this confused all the algıların time neler in the olduğuyla literature. ilgili olarak farklı Rainwater bakış açıları quality olabiliyor. is not Dediğimiz gibi yağmur sewage, suyunun greywater, kalitesi or river water. It is completely gri different. su değil, Rainwater atık quality su should be değil. measured at the Bu point of tamamen use. apayrı bir For nokta ve instance, if kullanım you noktasında measure ölçülmesi rainwater gerekir bunun. quality Yani within the yağmur storage, suyunu you're eğer not fully depolama alanında accounting for the kontrol treatment process that ederseniz, goes on in the storage, which I'll talk about next. depolamada The sludge in yaşanan rainwater storages, durumu this is the biofilm in the karşılaştıramayabilirsiniz. bottom, actually traps contaminants and improve the quality of supply. So if you see measurements of the sludge Burada in the bottom of a rainwater diyelim ki storage, bir that does not depolama necessarily indicate ünitesinin the en quality of the dibinde bir rainwater. ölçüm yaparsanız mesela I'm burada not going to spend kaliteyi much doğru bir time on şekilde this slide, ölçemeyebilirsiniz. Dolayısıyla but this slide talks about kullanım the noktasında ölçümlerin rainwater yapılması treatment gerekmektedir. train. So there may be inoculation or Ve burada contaminants that fall on a roof or a rainwater surface, but that doesn't necessarily mean kontamine this eden belirli contamination ends noktalar up olabilir ama bu right at the end of the kontaminasyonun system at the tam point of olarak supply. There's a bunch of tedarik things going noktasında on veya in the sistemin rainwater treatment train. sonunda First of all, bulunup many bulunmayacağı da bir muamma. microbes and Birçok chemicals and mikrop ya physical da elements that fall kimyasal on a veya roof or a fiziksel storage can be elementler, lost to ağır the metaller storage before it enters the storage. depolamaya And then katılmadan within the önce storage, there's kaybolabilir processes that ve actually eliminate depolama or bölgesinde aynı change zamanda the belirli prevalence of potential contaminants. And then there's more kontaminantların losses durumlarının at the point of değişebileceğini de supply. biliyoruz ve aynı And zamanda if you're using a pump to supply, tedarik noktasında eğer diyelim ki bir pompa microbial kullanıyorsanız elements don't particularly like the pressure change in mikrobal for example. noktaların da burada If değişim you're using rainwater gösterebileceğini in hot biliyoruz. water, Sıcak domestic su temperature olarak hot water systems kullanılıyorsa actually change mesela eliminate many bacteria that we're concerned about. birçok bakterinin And de then aslında you have to burada consider whether su or not ısıtıldığında someone will actually ingest or inhale arındığını rainwater. biliyoruz. Evet, And you can burada see here aynı there's zamanda a bunch biyoreaktör of processes going konusunda on burada in birçok that farklı that sürecin change gerçekleştiğini the görüyoruz. quality of rainwater. Buradaki suyun Um, kalitesinin değişimiyle This ilgili olarak slide here shows that buradaki low sunuda nutrient gördüğümüz şey environments typical of rainwater genellikle biofilms form on surfaces and improve water quality. belirli There's other research that yüzeylerde talk about the oluşabilecek rainwater yapılar ecosystem. aslında kalitesini You have arttırabiliyor ve ekosistem a olarak range of düşünecek olursak processes equivalent to natural ecosystems behaving burada in doğal rainwater storages that süreçler improve var the quality. depolama sırasında kalitesini And you can arttırabilecek see here the presence of elements and ve aynı zamanda metals in içinde bulunan rainwater in our elementlerin national surveys, we're talking neler about here, olduğunun araştırması are ile ilgili more bir than sunumuz var. wastewater, but not significantly more. Importantly, for climate change, which is this graph Aynı on the other zamanda side, you can actually see that
urban iklim hard değişikliğiyle ilgili surfaces, olarak including roofs in urban buradaki areas, are far more şehir efficient yüzeylerinde in harvesting water aslında yağmur and suyu water supply toplamanın catchments daha that have verimli far olduğunu greater losses biliyoruz. during climate change. And that's very important Bu bölgelerde çok daha during fazla kayıp droughts olduğunu and görüyoruz. climate change. Dolayısıyla bir And kuraklık döneminde çok correctly işlevli installed rainwater olabiliyor harvesting şehirde system has a very, yağmur very suyu low risk toplamanın ve şu from an backflow. And su here's my taşması summary. konusunda yağmur suyu Basically, if you design sistemlerinin your rainwater çok büyük harvesting system avantajlarını alıyoruz properly, ve dediğim gibi düzgün bir şekilde and you understand tasarlandığı the way the zaman rainwater system behaves, ve you bu understand the sistemlerinin science of rainwater harvesting davranışlarını system, and you bildiğiniz zaman ve incorporate that arkasındaki when you're testing from the right bilimi bildiğiniz locations, zaman it will produce good quality water. çok yüksek So the purpose of kalitede these bir su kaynağı slides olarak are kullanılabiliyor two simple mechanisms. ve If you're iki installing basit a mekanizma rainwater harvesting system that olduğunu actually görüyoruz. reduces Eğer demand at a property buradaki somewhere in your ihtiyacı system, azaltan bir it's yapıda connected to kuracak everything else in your olursanız system. tabii ki So sisteminizdeki diğer you must her be şeye thinking bağlantılı about oluyor. its Dolayısıyla impacts on your water supply system, your stormwater su system, tahrik your sewage sisteminde system, sizin and the health tabii of your ki waterways. Everything kanalizasyon is sisteminin connected. By etkilerini understanding düşmeniz impact lazım. Her and şey benefit. birbiriyle ilintili tabii On the ki. other side here, Öteki everything is noktada actually also cumulative. So we've got tabii ki her hydrographs şey üst here üste biniyor. showing the Buradaki change in storage, the blue, which depolamadaki is the red beforehand. değişiklikleri gösteren You can show grafikler var how ve it changes the cumulative effect of storages during buradaki depolamanın using rainwater actually kümülatif bir changes the etkisi olduğunu impact görüyoruz ve throughout the entire yağmur suyunun watershed. kullanılması aslında bütün Remember, we sistemdeki su transfer yapısını değiştiriyor water ve supply across large distances, aynı zamanda dediğimiz gibi çok büyük mesafelerde de and we su transfer most tedariğini of that water taşıyabiliriz. supply as discharge sewage back across distances to sewage treatment plants. And that can create, and this is for the city of Sydney, very large Evet. differences in the economics Ve burada of tabii ki water and sewage ekonomik supply. So the very yapılar dark konusunda çok color büyük here farklılıklar is ortaya nearly çıkartabilir. $30 Buradaki per kırmızı cubic renge meter of baktığımız zaman water and sewage, metreküp başına and the 30 green dolar is $2. So the variation in kanalizasyon cost is quite maliyeti oluyor. large. And Yeşillerin here's de the 3 dolar greenhouse olduğunu biliyoruz. gas Yani çok büyük bir emissions fark from water and oluşabiliyor sewage bu across Sydney. bölgeler You can arasında. see there's opportunities to make intense greenhouse gas emissions within the city. Dolayısıyla sera gazlarının da salınımı In grafiğine summary, baktığı there's zaman very bununla bir large alakası olduğunu benefit görüyoruz. Yani for reducing greenhouse gas emissions, buradaki reducing sera nutrient gazı discharges to emisyonlarını düşürmek için waterways, büyük bir fırsatımız and var ve aynı reducing sewage zamanda discharges su yollarının and yükünü water azaltmak için demands. bir And fırsatımız these var. are numbers from the city of Sydney, our biggest Buradaki city, numaralar and across the Sydney country. şehrinden, en büyük My şehrimiz own bu. house has Benim rainwater kendi harvesting evimin de bir yağmur and solar yakalama energy. sistemi var ve And at the moment, after 20 years of operation, it pays me back 30 $40, yıllık 40 cents a kullanımından sonra kiloliter artık litrede for 30 my sent kadar rainwater bir supply, kar and sağlıyor bana. 3 cents a 30 kilowatt sent hour kadar. for my solar energy. In summary, rainwater continues to be an Özetleyecek important contributor olursak to the resilience of water resources in Australia. The multiple Avustralya'da scales bizim için and çok detail of büyük the bir science of kaynak governance are key to yağmur understanding suyu and kullanımı maximising the ve contribution of rainwater harvesting. We need to consider bunun the sisteme integration of olan building scale faydalarını düşünürken aynı solutions zamanda like rainwater ölçeklendirmeyi harvest and ve water conservation ölçekle uygun çözümler kullanmayı into our düşünmeliyiz. urban areas, and they will Ve improve the şehir performance of our bölgelerinde centralized utility tabii infrastructure, ki the welfare merkezi and equity of our society, and the health su of waterways. şebekemizin But this really requires specialized and seviyesini rahatlatıyor, multidisciplinary çalışmasını rahatlatıyor ve knowledge and tabii ki approaches. Thank you for your time. herkesin hayat kalitesini arttıran bir şey su kaynağını arttırarak. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.